Bu videoda AutoCAD VBA ile hazırladığım bir programı göstereceğim. Program, ölçüleri ve parametreleri verilen kesik borunun açınımını çiziyor. Programı çalıştırıp bir deneme yapacağım. Ölçüleri ve parametreleri değiştirmeden varsayılan ayarlarla çizim yapacağım. Açınımı çizip tıklıyorum. Başlangıç noktası sol alt köşeyi istiyor. Burayı tıklıyorum. Tıkladıktan sonra program ölçüleri ve parametreleri verilen kesik borunun ön görünüşünü, ölçülerini ve açınımını çiziyor. Ayrıca bazı yerlerin ölçülerini de üzerine yerleştiriyor. Bu programı yapma fikri nereden geldi? YouTube kanalımda AutoCAD ile VBA makro kullanımı ile ilgili videolar yayınlıyorum. Bunlar devam edecek. Şu an 23 video bulunuyor. Aynı kanalda, kendi kanalımda AutoCAD ile açınım çizimi ile ilgili videolar da yayınlıyorum. Şu an 8 video bulunuyor. Bunlar da devam edecek. Bu videoları çekerken AutoCAD ile açınım çiziminin VBA programıyla yapılabileceğini düşündüm. Onun üzerine programı yazdım. Programa geçelim. Tekrar çalıştırıyorum. Alt F8, makro seçili, Run'ı tıklıyorum. Burada parametreler aynı kalacak. Şuradaki özelliği değiştireceğim. Açının bölüntü sayısı. Bölüntü sayısı 16 varsayılanı, ancak bunu düşürebiliyoruz. 8'e kadar düşürebiliyoruz. İstersek 1000'e kadar da çıkarabiliyoruz. Bölüntü sayısının farkını deneyip görelim. Bu ölçüler için 1000'e gerek yok. Biraz küçültüyorum. Örneğin 510. Diğer parametreleri değiştirmiyorum. Açınımı çiziyorum. Bunun yanına çiziyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada açınım üzerinde 510 tane bölüntü çizgisi var. Bölüntü çizgilerinin aralıkları ölçü olarak gösteriliyor. Bu çizimde 0.92, burada ise 29 küsür. Açınımda bölüntü çizgileri ne kadar çok olursa buradaki eğri çizginin hassasiyeti, yani doğruluğu da o kadar fazla oluyor. Burada 16 ile bölünmüş. 16 bölüntü var. Burada ise 510. Aradaki farkı görelim. Buradaki çizgiyi buraya taşıyorum. Rengini değiştiriyorum. Sonra bu çizgiyi buraya taşıyıp üst üste koyacağım. Move komutu M ile bu noktadan buraya taşıdım. Evet, görüldüğü gibi burada özellikle başlangıç kısımlarında bir fark görülüyor. Tepe noktalarında fazla bir fark yok. Burada ise başlangıç kısmında hata gibi bir durum oluşuyor. Buradaki beyaz çizgi, yani 510 bölüntüyle oluşturulan çizgi daha hassas bir çizim olduğu için bu daha doğruya yakın bir çizim oluyor. Örneğin şurada ne kadarlık bir fark var onu görelim. Evet, böyle bir çizimde 0.59'luk bir fark oluşuyor. Eğer yapacağınız iş hassas bir iş ise buradaki bölüntü sayılarını mümkün olduğunca arttırın. Bu çizimi manuel, yani el ile AutoCAD üzerinde çizmeye çalışsak ne kadar uzun bir zaman harcayacağınızı düşünün. Halbuki bu program ile bir tıklamayla gerçekleştiriliyor. Programı çalıştırmak için buraya bir simge ekledim. Bu simgenin nasıl ekleneceğini daha önceki videolarda açıklamıştım. Simgeyi tıklıyorum. Bu makroyu çalıştırıyor. Buradaki değerleri değiştireceğim. Parametreyi değiştireceğim önce. Bölüntü çizgilerini çiz diyor. Bunu kaldırıyorum. Böyle bir deneme yapacağım. Burayı tıklıyorum. Bölüntü çizgileri olmadan ölçüleri var. Görünüş ve açınım çiziliyor. Tekrar çalıştırıyorum. Ölçülendirme ekle. Bunu da iptal ediyorum. Bir de çizimden sonra kapat seçeneği var. Bunu seçersem çizim yaptıktan sonra tekrar bu ekran karşımıza geliyor. Çizime devam edebiliyoruz. Bu şekilde deneyeceğim. Açınımı çiz. Evet, çizim yapıldı. Tekrar program penceresi geldi. Burada ölçülendirme ve bölüntü çizgileri yok. Sadece görünüş ve açınım var. Parametreleri değiştireceğim. Örneğin şuradaki açıyı değiştirmek istiyorum. 30 derece olsun. Tab tuşuna bastığımda buradaki açı değerine göre şuradaki ölçü değişiyor. Burası 50, burada 309 küsüre eşitleniyor. Buradaki değeri de değiştirebiliriz istersek. Örneğin 155 olsun. Bu sefer buradaki açı buna göre değişiyor ve ölçü de uyumlu bir şekilde değişiyor. Bu ölçüyü değiştirebiliriz. 60 olsun örneğin. Buradaki ölçüler buna orantılı olarak, bağımlı olarak değiştiriliyor.
Şuradaki ölçüyü de değiştireceğim. Örneğin 200 olsun. Evet, bu değerlerle şuradaki parametreyi biraz arttırıyorum. Örneğin 84. Şöyle küçük adımlarla arttırabiliriz ya da azaltabiliriz. Bu parametrelerle çizim yapacağım. Evet, çizim yapıldı. Kapatıyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Buradaki değeri buradakinden daha yüksek verdiğimizde, örneğin 300 yazdığımızda borunun yönü değişiyor. Buradaki açılar da ona göre değişiyor. Bölüntü sayısını adım adım arttırdığımız gibi şuradaki kısmı tıklayarak da daha uzun adımlı değiştirebiliyoruz. Örneğin bu şekilde hazırladım. Açınımı çiziyorum. Evet, ters yönlü olarak açınım çizildi. Daha büyük değerlerle deneyeceğim. Örneğin buna 2,0 ekliyorum. Buna da aynı şekilde 2,0. Buna da 2,0 ekliyorum. Hatta şuradaki rakamı değiştirelim. Bu haliyle deneyeceğim. Evet, çok büyük bir çizim oldu bu. Diğer çizimlere göre. Tabii burada verilen ölçülere göre çizim hazırlanıyor. Ölçülendirme çizgileri de ona göre orantılı olarak büyütülüyor. Buradaki ölçülendirme çizgisinin büyüklüğü ile buradakilerin büyüklüğü aynı değil. Gördüğünüz gibi istenilen her boyutta kesik boru açınımını çizebiliyor. Buradaki değerleri eğer şöyle yaparsanız, örneğin 200 girerseniz yükseklikler eşit olduğunu belirtiyor ve açınım çizemiyor. Eğer değerler eksi değerler olacak olursa bu durumda da çizim olmaz. Normalde eksi değer girilmez ama buradaki açıları bazen değiştirdiğimizde eksi değerler kendiliğinden oluşabiliyor. Buradaki değeri değiştiriyorum. Evet, örneğin burada verdiğim değer ile şöyle bir sonuç çıktı. Bu durumda çizimi yapılamaz. Buradaki değerleri kontrol edip uygun değerler girmemiz gerekiyor. Örneğin şuradaki değeri 50 yapıyorum. Bu durumda uygun olduğu için çizim yapabiliyor. Evet, bu ölçüler diğerine göre küçük olduğu için böyle çıktı. Şuradaki çizgiler köşeli gibi görünüyor. Bunu regen komutuyla çizimi yenileyebiliriz. R yazıp Enter basıyorum. Çizim düzeliyor. Normale dönüşüyor. Evet, program ve özellikleri bunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.